Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Gelin şöyle bir tokalaşalım. Canınızı yerim. Ya dibe köşeye girdiler, göremiyorum. Çünkü bir tane civciv görüyorum, 2 tane yumurta. Şu da anne keklik. Kuluçkaya yattı, civcivini çıkarttı. Hemen arkada bakın. Bakın burada. Ama çözemediğim bir şey var. Çıkarttı, diğer civcivler nerede? Allah Allah. Piyasada civciv yok. Ya fareler yedi ya da dipte köşeye girdiler, göremiyorum. Keklikler siniyor ya. Tuhaf. Peynir merak ediyor. İçeride ne yapıyor bu dadaş diye. Huzurluyduk, mutluyduk. Yavru kekliği gördüm, şimdi kayboldu. Keçileri izliyorum ama arkadaşlar gizleniyorlar. İçeri ben girince geçen de aynısı oldu. Keklik çıkıyor. Anne ona bir uyarı, bir mesajı atıyor. O da gidip dibe köşeye giriyor. Yani demin gördüğümüz kadarıyla ile yetineceğiz. Biraz büyüsün. Çok fazla zaten yaklaşmayacağım. Zeytin yine kafayı yedi. Zeytin bir rahat dur Zeytin, ne olur. Bana kur yapma. Peynir de bir ay küçük Zeytinden, tamam mı? Peynir de kaçıp duruyor. Ya burada şeyler de yok. Cüce koşunun tatlılığına bakar mısın? Bak, simsiyah bir tavuk. Böyle rahatsız olan hastaları da bu tarafa aldık yine. Karışık yani, ortalık çok karıştı. Ya o kadar uğraştık. Bir türlü erkek bir kaz edinemedik. Bizim herif ismi herif kaldı da büyürken dedik erkektir, güzel olacak. O da dişi çıkmış ya. Ya da bilmiyorum, bir türlü bunu da anlayamadım. Videolarımızın altındaki yorumlarda kimisi dişi, kimisi erkek dedi. Şu an zaten net belli oluyordur muhtemelen. Dişi mi erkek mi, artık buna bir karar vermeliyiz. Sizce erkek mi, dişi mi? Sanırım dişi. Formuna bakılırsa, yapısına bakılırsa bana dişi gibi gözüküyor. Geçen videomda fark etmemiştim, bizim kara sakalda keyfi yerinde, sürüde kaybolmamış. Bir baktım, geçen de göz attım, göremedim ama şimdi görünüyor. Çok güzel. Yanına gideceğiz. Kız geçen de çok korktum. Bir arkadaş fark etmiş, videoda görmüş. Dakika atmıştı, çok sevindim. Gidip gördüm ben de. Karasakal orada şu dakikalarda görünüyor diye çok mutlu oldum. Biraz tüy değiştirmiş falan, Tokyo'ya benziyor ama değil. Tokyo ile alakası yok. Ön kafadan belli oluyor. Arkadan Tokyo'ya benzetmiş olabilirim bu arada. Bizim Tokyo nerede peki? Tokyo geçen videoda göstermiştim de şu an Tokyo da burada. Sürümüzün en yaşlı kel tavuğu. Tokyo Brahma kırması ama güçlü bir genetiğe sahip ve sürümümüzde gördüğünüz bütün kel tavukların hepsi Tokyo'nun eseridir arkadaşlar. Maşallahı var. Hulk da orada. Hulk'a zaten diyecek bir şey yok. Şunları bir dışarıya çıkartayım. Bizim Zeytin yine kafayı yedi. Bizim peyniri rahatsız ediyor. Papa. Tamam. Ben aranızda duramam ama ben çıkacağım. Vah. Sen az şey değilsin ha. Tamam, git. Git peynirle oyna, benimle oynama. Kapıyı çeker giderim. Açmayacaktım da. Neyse. Şimdi olan bitenler her şeyden de bir göstereyim. Kekiklerimiz çıktı. Daha önce demiştim. Ben videoyu çekerken şunu fark ettim. Daha dedim ya, bir tane yavru var. Öbürleri nerede? Arkadaşlar, kekliklerimiz maalesef yumurtaların çoğu cık çıkmış. Babam baktı, babama sorundan sordum çünkü. Bakın bu taraftaki kafesi de açmamız çok iyi oldu. Bu sürü dışarı çıkıyor. Çok tatlılar. Ay benim canım annem. Maşallah. Bak, civcivlerini almış kanatlarının altına. Da artık sığmıyorlar. Büyüdüler ya. Ya ben seni yerim. Maşallah. Neyse. Çok rahatsız etmek istemiyorum kendilerini. Şimdi gelelim asıl konumuza. Yumurtaların çoğusu cırk çıkmış. Babam kontrol ediyor yumurtalar. Cırk. Zaten toru topu 2 tane civciv varmış.
İlk çıktığı gün. Şu an bakalım öbür civciv de burada mı? Yoksa o da mı gitti? Ona bakacağım bir tek. Ya abi. Yok. Bir tanesi var sadece. İkincisi de yok. Toplam totalde 2 civciv çıkartmış. Bak. Bu kesiti zaten görmüştünüz. Şimdi de bir tane civciv var. Başka yok. Yumurtalar hep boşmuş arkadaşlar. Son çıkan o 3 tane yumurta kalmıştı. Onları da kırdık. Onlar da cılk. Yani dolu yumurta sayısı zaten 2 taneymiş. 2 civciv çıkmış. Demek ki çok bekledi yumurtalar. Biz daha bekledik ya 20 gün, 30 gün, belki 2 ay bekledik gurk düşsün diye, hiç dokunmadık. O süreçte gurk düşüyor. Ya eski bayat olduğu için yumurtalar boş ya da horozumuz çok iyi çalışmamış. Şu anda zaten porsmuşlar. Tüy değişimine girdiler hava değişiminden ötürü. Bir tane yavrumuz var arkadaşlar. Onu da annesinden almak istemiyorum. Diğeri yok piyasada. İlk gün babam diyor ki 2 tane civciv vardı. Ondan sonra kayboldu. Ama bugün mesela 3. 4. gün ve bir sorun yok. Sadece tek bir civciv var. Annemizin. Anne de bakıyor mu civcivine, bakmıyor mu onu bilmiyorum. Ama başardık. Yani bir zirai keklik, çiftlik kekliği gurk olabiliyormuş. Gurk olması için ise onu rahatsız etmememiz gerekiyor. Sizler de bakarsanız onun artık farkındayız. Etrafında çok hayvan olmayacak. Az olacaklar. 1+1 bıraktık. Çiftliğe hiç uğramadık. Hep dışarıdan yem attık. Suyunu verdik, çekildik. Ve onları tek bıraktık arkadaşlar. Bir süre sonra ne oldu? İyice yabanileştiler. Biz yok. Kendini güvende hisseden anne bir süre sonra yumurtalarıyla gurk düştü. Bu da güzel bir tecrübeydi bizim için. Ama keşke yumurtalar dolu olsaymış. Dolu olsaydı şimdi burada belki 7-8 tane görecektik. Ve yavrularıyla birlikte ben buradan taşıyacaktım bunları. Başka bir kafese. Ya da hiç dokunmayıp burayı biraz organize edecektik. Ama şimdi görüyorum ki tek bir yavruyla şu an keyifleri yerinde. Hiç dokunmak istemiyorum. Belki yavruyu büyütürler veya büyütemezler. Ama o şansı da vermem gerektiğini düşünüyorum. Sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Aşağı yorumlarınızı bekliyorum. Yavruyu alıp tek başına nerede büyüteceğim? Bakın bunları da söylemek istiyorum. Çünkü şu an tek bir yavruyu büyütmek için bir alan yok. Kafeslerimiz full dolu. Annesinden ayırmak istemiyorum. O kadar emek verdi, yattı, çıkarttı. Bence annesi buna tek başına bakabilir. İkinci yavru ise gerçekten piyasada hiç yok. Ya fareler götürdü ya da dibe köşeye girip kendi kendine yok oldu. Çözemedik, arayışa devam ediyoruz. Bizim için değişik bir projeydi bu. Hayırlı olsun, kekliklerimiz civciv çıkartmayı başardı sonuçta. Artık daha çok şey biliyoruz. Keklikler hakkında en azından. Gelen yıl hiç dokunmayacağım. Ne haliniz varsa görün. Ve en önemlisi dışarıda dolaşan yabani tavuğumuzu dadaşkoların yanına aldık arkadaşlar. Başka bir çözüm bulamadık. Mecburen buraya aldık. Şimdi hem yakından onları da takip edeceğiz. Biraz ürktük, korktuk. Civcivleri çünkü çok güzel tavuğumuzun. Güzel civcivleri var. Onlara da zarar gelsin istemedim. Sana da maşallah. Dışarıda durdukça risk. Yabani tamam güzel baktı. Neredeyse 10 gün dışarıda baktı. Ve şimdi artık dün itibariyle kafese aldık. Ya kekliğin yavruları tatlı hayvanlar. Etrafta kedi çok fazla. Yabancı kediler de var. Bizim meslen dadaş bir şey yapmıyordu. Ama yabancı kedileri gördükten sonra biz artık bunun riske girmemize gerek kalmadığını düşünerek aldık. Şu kafese yattık, yani kapıyı açtık, içeri yattık. Burada büyüsün. Dadaşkoların yavruları vardı, soracaksınız. Onlar biraz nazlı hayvanlar biliyorsunuz. Babam onları civciv kafesine aldı. Çünkü anne tavuk büyütemedi. Düzgün bakamıyordu. Hastalandıklarını görünce hemen aldık, ayırdık. Değil mi enişte? Benim yabani tavuğum. Gönül isterdi ki bu tavuğu kendi haline bırakayım. Dışarıda civcivler büyüsün, yabani bir sürü oluştursun. Ama işte bırakamadık. İnsan kıyamıyor. Düşününce hayvanlara zarar gelmesi olasılığı. Şimdi bir gün gelirsiniz, bir tane civciv kalmamış. Yani riske girerek bekledik. Dışarıda bakıyordu çünkü.
Havalar halen sıcak da kışa doğru havalar soğuyacak. Şimdi tavuk da civcivleri için dipte köşede yerde yatıyor. Şunun arasına giriyordu. Orada da bir ara var, orada oturuyordu. Gece buralara tilki geliyor mu? Kışın geliyor arkadaşlar. Kışın şuralarda tilkiler dolaşabiliyor geceleri. Tek de hepsini alır, taşır götürür. Şimdiden biz artık ona önlem almış olduk. Hayırlı olsun. Üzüldük biraz. Ben gerçekten dışarıda istiyordum bunları. Yabani büyüsünler. Ama dün bir kedi vakası yaşadık. O yüzden zaten oldu. Onu da söyleyeyim, aradan çıksın. Yabancı bir kedi. Civcivlerden birini şey yapmaya çalıştı, zaten olmadı. Tabi alıp götüremedi ama yine de artık bu riske girilmeyeceğini anladık. Hiç gerek yok. Çiftlikteki birkaç tane yeni feriklerimizi göstermek istiyorum arkadaşlar. Kapıyı çektim. Topladım, yemledim. Şimdi de onları yakinen birkaç tanesini göstereceğim. Rabbim burada gördüklerinizin daha güzellerini de sizlere nasip eylesin. Buradaki karışık sürümüzün yumurtalarından temin eden arkadaşlarımıza da eminim ki bugün göstereceğim birkaç ferik gibi civciv alacaktır. Ve ben bu karışık sürü yumurtasından çoğalttığım için bütün hayvanları rengarenk, süslü, genetiği sağlam, hasta olmayan ırklar elde etmek için çalışmaya devam ediyorum. Ve bunların da artık meyvelerini toplamaya başladık arkadaşlar. Birinci aşamada şu alacalı. Çok nadir bir renk tonlamasına sahip bence. Hele de benim çiftlikte. Uzun zaman böyle bir renk tonlaması görmedim. Böyle kakartının tam kafasının üstünden kahverengimsi ama koyu bir kahverengi. Yüzü siyah, muhtemelen Ayam Cemani var genetiğinde. Böyle boynunda küçük kahverengimsi bir şey yapmışlar dersin. Fırça çalışması yapmışlar. Allah ne güzel yaratmış. Hamdolsun, şükürler olsun. Çok güzel attı. Üzerindeki renk tonlamalarını da incelediğim zaman yine bir brakelin olduğunun farkındayım. Bir brakel de var içerisinde. Çok hareketli, çok renkli, hafif bir asillik de var arkadaşlar. İskelet yapısından ötürü söylüyorum. Ama çok yoğun değil. Yerinde bir dakika durmuyor. Gösteremiyorum tam. Biraz yabanilik de var. Bismillahirrahmanirrahim. Maşallah. Bu böyle. Zeytin ve peyniri içeri kapadım, çıkmasınlar. Şimdi hepsini çok fazla göstermeyeceğim. Bu hayvanlar elime de almıyorum. Diğerlerinden nerede o? Bir tane de şey atmış. Böyle hem kunkullu. Aha orada. İkinci olarak da o. Şimdi çok fazla var ama hepsini göstermek istemiyorum. Bazı videolarda da sürpriz olsun, çünkü bana da bazen sürpriz oluyor. Ve en sevdiğim şeylerden biri aniden ortaya çıkması. Şu da çok tatlı oldu. Muhtemelen benekliden çıkma. Ya da bir brakelden kırma. 5 tane parmağı var. Siyah ve beyaz. Kunkulu var. Sultan da var muhtemelen genetiğinde. Brakel, sultan. Yapısı gereğince böyle izliyorum, daha fazlasını çıkartamıyorum. Bak, sultanla brakel garanti. Onu net çıkartamıyorum. Paçalar da var. İşte paça 5 parmak, sultanın işareti. Renk brakel o garantide. Kunkulu falan, o da sultan. Ama yapısı biraz küçük kalmış. Minyon. Daha ne kadar büyür bilmiyorum. Böyle bir tavuk. Maşallah. Allah'ım burada gördüklerinizin daha güzellerini sizlere nasip eylesin. Ayam Cemani kırmalarını zaten hiç söylemiyorum. Siyahın tonuyla birlikte. Bunlar zaten standart hayvanlarımız. O da çok iyi. Sultan'ı da unutuyorum bazen. Sürünün en yaşlı tavuklarından birisi bu arkadaşlar. Tokyo'dan sonra. Hatta Tokyo'dan öncedir. Bundan da kırma olabilir öbür tavuk, civcivler. Bilmiyorum. Sağlıklı, keyfi yerinde, genetiği sağlam bir tavuk. Bundan da bayağı bir civciv aldığımızı düşünüyorum. Şurada yine Ayam Cemani var. Küçücük bir kırmalığı var hayvanda. Ama çok güzel. Hemen arka tarafta yine bir tane daha tavuk geldi. Çok güzel. Her şeye çok güzel diyorum. Farkındasınız. Bu mavici bir tavuk bu arada. Kulak loblarından belli oluyor mavi yumurtladığı. Sakalı gür. Böyle biraz Arakuana'yı andırıyor. Belki de sürümüzdeki mavicilerden birinin kırması. Ama neyle kırılmış onu kestiremedim. Yine 2-3 kesim vardır.
Buna da maşallah. Zaten sütlaca bir şey demiyorum. Sütlaç geçen yıldan beri var. Eşini kaybetmiştik biliyorsunuz. Bence yeter. Şimdi birkaç tane daha gördüm ama zamanla şu arkalarda da çok güzel var feriklerim ama onlar daha sonra bakalım. Hadi büdü ve herif dedik. Yaktın bizi herif. Hadi bismillah. Şu feriklerimi göstereceğim. En sonki çıkımımızı. Karma sürümüzü. Bu sürü arkadaşlar küçük çaplı hastalıklar atlattı ama çok iyiler. Burada böyle birkaç tane arakuana'ya benzeyen mavici görüyorum. Şu kahverengiler var ya, blue renkte olanlar. Zaten yüzünden belli. Bak sakallarıma. Şunun renk tonlamasına bir bakar mısınız? Bu büyüyünce ne olacak bilmiyorum ama bir horoz. Keşke tavuk olsaymışsın. Can sağ olsun. Yine sakallı bir tane daha var. Bunlar alttan gelen ferikler. Sürüyü çaprazladıkça yeni çıkan hayvanlarımız, yeni çıkan civcivlerimiz daha renkli, daha güzel oluyorlar. Yani çaprazlama sonucu şu arka tarafta da bir tane şey var, kel var, türkan var. Çok güzeldi. Geçen gün de gözüme çarptı. Yine gözüme çarptı. Arka tarafta ama göstermeyeceğim. Rengi siyah ama çok güzel olmuş. Güzel atmış yani. Şu tavuğumuzun tatliliğini görmüyor musunuz? Ay maşallah. Hamdolsun. Şimdi buradaki fazlalık horozları muhtemelen ayıracağız. Ve şunu da söylemek istiyorum. Şuna arkadan bak nasıl bakıyor bana. Fazlalık horozları ayıracağız arkadaşlar. Ondan sonra sahiplendirmeye başlayacağız. Türkiye genel toplu da alabilirsiniz. Tek tek de alabilirsiniz. Hatta şimdiden de bizlerle iletişim uğraşın. Belki birkaç tanesini ayırabiliriz. Bizim sürüden aldığınız horozların genetiklerinde çok fazla çaprazlama olduğu için arkadan atacağı civcivler de güzel olacaktır. Yani bir tavuk sürünüz var ama uzun vadede tavuk sürünüzün bizimkisi gibi karma ve süslü olmasını istiyorsunuz. Bunun için de yapmanız gereken tek şey bizlerden yumurta temin ederek ya da horoz alarak bir tane kırma horoz, onunla sürünüzü harmanlamanız. Uzun vadede bizimkisi gibi renkli civcivler çıkmaya başlayacaktır. Bazen de dinlenmeli demeyiz. Buraları sularken en sevdiğim kısımlardan biri burası arkadaşlar. Şöyle su sesiyle şuradan benim gözümden şu ortamı bir görün. Pony yine dışarı çıkmaya çalışıyor. Pony oraları eşeleme ama. Kızım ben sana bak. Şşş Pony. Ben buradayım ya, hiç çaktırmıyor. Buradan toru birazcık şey yapmış. Ben seni dışarı çıkartayım kızım. Bir bırakmadın şurada oturayım 2 dakika. Gel kızım dışarı çıksın. Sen belli ki hakikaten istersin, çık. Çıktın ha. Sevdin mi dışarı çıktın? Orada ne var? Tamam. Hadi bismillah. Şimdi arkadaşlar otların altında yatan kurt tavuğumuz. Çiftlikteki diğer bütün hayvanlarımız. Sürekli değişen ortamlar. Keklik yavrumuz falan. Kurt tavuğumuz, her şey istediğiniz gibi olmuyor maalesef. Her ne kadar bu ortamı doğal olarak tutmaya çalışsak da bazen farklı şekillerde sonuçlanabiliyor. Keklik istediğimiz gibi olmadı. Bir tane yavrusu var, onu da baksın birazcık büyüsün. Öbür tavuğumuz yumurtaların hepsini çıkarttı mı? Tekrar bir göz atayım. Bütün yavrularını aldık, o kadar fazla rotarlı salmışlar ki yumurtaları. Bir türlü bitmedi. Kalkmış zaten. Aynen. Kalkmış. Bu otların altında civciv çıkartan tavuk o kadar uzun yattı ki. Yani 2 hafta neredeyse totalde. Videolarda böyle 3 gün 4 gün rotarlı atıyorum, farkındasınız. O yüzden
o ara diliminde bu tavuk maalesef vazgeçti. Şu an sürüde geziyor orada. Kuk değil artık. Yani bıraktı. Çok uzun yatmış çünkü. Bazen oluyor böyle şeyler. Allah'tan civcivlerini toplamışız. Ya civcivleri varken bıraksaydı. Yükseği seven bir tavuğumuz. Ama bu da değişik bir şey. Tamam rahatsız olma. Buldum tüh. Özür dilerim, rahatsız ettim. Bu kadar yaklaşınca kaçacağını bilseydim emin ol yaklaşmazdım. Bizim yabani tavuğu tekrardan dışarı bıraktım. Videonun başında içeri almıştık, sonra tekrar bıraktı. Çok sıkılıyordu çünkü içeride. Deneyeceğiz. Denemeye devam ediyoruz. Kedicikler çok yanaşmıyor. Mestan da keyfi yerinde. 6 tane civcivi var. İyi de bakıyor. Hiç bozmayı, ayırmayı da istemiyorum. Şunu diyeceksiniz ya, dadaş bu tavuk çiftliğe girmeden nasıl civciv çıkarttı? Yani bir horozla eşledi mi eşlemedi mi? Arkadaşlar keklik biliyorsunuz bazen giriyordu çiftliğe. Yani arada biz haftada bir falan çok fazla acıktığında yemeyip bir daha dışarı çıkıyor, tamam mı? Birkaç kez biz de aldık. İşte o süreçte sağlıklı ve genç horozlarımızla çiftleştiği zaman sağlıklı ve genç bir horozun çiftleşmesi sonrasında tavukların yumurtalık kısımları 10 güne kadar 15 güne kadar tohumlanıyor. Mevzu tamamen bununla ibaret. Yaz sezonlarında sıcak havalarda bu tohumlanma 7 güne kadar düşüyor. Yani bir horoz bir kez çiftleşince tavukla, şu an yaz sezonundayız, 7 güne kadar tavuğun yumurtladığı yumurtalar tohumlu oluyor. Yani civcivli yumurtluyor. Kış sezonlarında bu süre 15 güne kadar çıkabiliyor. Hatta horozunuz çok iyiyse, güçlüyse tohumları muhtemelen 15-20 güne kadar çıkabildiği de söyleniyor ama çok sağlıklı değil tabi. Yani horozunuz, sürünüzde bir horozunuz var. Sevdiğiniz bir horozunuz. Sürüyle çiftleştikten sonra kaybettiğiniz horozu. Bu hayvanın neslini devam ettirmek istiyorsanız ilk 7 gün salınan yumurtalar garantidir zaten. Tohumludur. Hemen makineye atın. Bu da bu şekilde. Yani bir iki sefer girmiştir, çiftleşmiştir. Aradaki sürekli, çünkü dışarıda hiç içeride çok fazla durmuyordu. O yetti buna. Şimdi de böyle civcivlerini büyütüyor. Yabani tavuk ve civcivleri sapasağlam büyümeye, gelişmeye, ortama adapte olmaya devam ediyorlar. Yabani bir sürümüz olacak. Çok fazla kalmadı. Bir şey olmazsa eğer. Şimdi bu riske gireceğim. Girmem gerek. Harikalar Diyarı'nda her zaman denemeyi seven bir adamım. Kayıp olabilir mi? Evet olabilir ama risk doğal bir süreç mi? Tamamen doğal, o yüzden karışmak istemiyorum. Deneyelim arkadaşlar. Bence deneyelim. Bakalım uzun vadede kışa doğru neler olacak. Belki de büyütüp ferik yapacak, tavuk yapacak ve dışarıda gerçekten yabani bir sürümüz olacak. Nasıl güzel olur. Bizim peynir yine tavuklarla anlaşamıyor. Zeytinin keyfi yerinde. Bu ara bize çok fazla bulaşmıyor kendisi. O yüzden benim de keyfim yerinde bu konuda. Ne? Bırakmıyor ki yemiyor. Tavuklar öyle büyük bir zarar vermiyor bu arada. Böyle bir korkutup sonrasında geri çekiliyor. O yüzden onunla çok fazla haşır neşir olmuyoruz. Arkadaşlar işler karıştı. Pıltırçın, pıltırçın. Pıltırçınlarımızın yumurtalarını da toplayayım da bugün kahvaltı pıltırçın yumurtası yapacağım. Arkadaşlar bıldırcınlar güzel hayvanlar. Daha fazla övmeyeceğim. Bu yıl çok fazla videoda çok fazla övdüm bunları. Daha övmüyorum. Hadi bismillah. 3-5 tane alsak da yeter. Havalar serinlemeye başladı zaten. Hayvanlar şu an çok da formunda değil. Evet, çıktık bir alamete. Gidiyoruz hayırlısıyla güzel bir yola. İçeri çok fazla toz olacak. O yüzden çok hızlı girip tekerle toplayıp çıkacağım. Toza da biraz alerjim olduğu için onu keratolar da seviyor. Şimdi şöyle girelim hızlıca toplayıp çıkalım. Çok fazla kaçışmadılar zaten. Çok iyi. Geçen gün daha fazla toplamıştım. Tamam. Geçen gün daha fazla toplamıştım. Hoppa.
Maşallah. Bana yeter şu yumurtalar. Maşallah. Onu sen nereden girdin? Kapıyı açık bırakmışız. Bizim pony etle büyüdü, yumurtayla büyüdü. Bir dönem sabahlara geliyordum. Şimdi tabi şey yapmıyorum, o yumurta veriyordum, yiyordu. Sonra sürümüzdeki bütün telef olan ya da kişi olan işte hayvanlarımızın her birinde yine pony afiyetle tüketti. Hiçbir şey zayi etmeyiz arkadaşlar sürüde. Tavuklarınız varsa zayi etmeyin zaten. Normalde tavukların tüyü bile para ediyor. Ve çok olması lazım, temiz olması lazım. Bakın bu tavuk tüyü meselesini daha önce de söyledim. Yine söylüyorum. Sesini seveyim. Tavuk tüylerini büyük böyle gelinlik tasarımcısılık yapan veya gelinlik tasarlayanlar kullanıyor firmalar, şirketler. Yani temiz, renkli tavuk tüylerini güzelce toplayıp internetten ya da öyle firmalarla anlaşıp verebilirsiniz. Fiyat konusunda şu an pek piyasa araştırması yapmadım. Geçen seferlerde yapmıştım. Bir paketi 200, 250, 300, 400 arası değişiyordu rengine göre. Haberiniz olsun. Peynir ve zeytini beslemeyi çok seviyorum. Şu an böyle kurumuş böğürtlenleri falan da onlara vermem lazım. Yesinler. Şöyle kuru yapraklar vermek daha mantıklı. Şuradan falan mesela kurumuştu. Al. Bir bakayım şuradan. Al bakalım. Yani yaprağın kurusunu da yiyorlar. Oo, şurası çok iyi. Tam peynirlik bu. Al peynir. Sapını bile yiyorlar abi. Çok tatlılar. Çok seviyorum. Maşallah. Al. Yavaş yavaş yiyin. Parmağımı. Allah Allah. Şuradaki kurumuş olan tam böyle kendisi. Bakalım peynire yedirebilecek. Çaktırma. Çaktırmadan ye. Oh, afiyet olsun. Al bakalım. Şunu da şöyle indireyim yesin. Heh. Ama senin de kalkman lazım ayağa. Balını bile yiyor ya. Dur sen onu ye. Ben peynire daha güzellerini. Peynir al. Al çaktırma. Çabuk çabuk çabuk. Çabuk ye. Tamam. Peynir şeyin dalın iyi tarafını yedi. Bak sopayı da sen ye zeytin. Canlarım benim. Bak ben sizin canınızı yerim. Seviyorum sizi, seviyorum. Tatlılıklar. Maşallah. Cüce keçilerim çok iyi oldu. Öpüp mü seni zeytin? Çok pis kokuyorsun. Seni bir yıkayayım, şampuanla öpeceğim. Yavaş yavaş yavaş. Peynir. Peynir. Peynir benim. Peynirim benim. İngiliz karbonatıyla harmanlanmış yem. Çok az da bazen böyle yapıyorum. Arkadaşlar İngiliz karbonat hayvanlarımızın iç dış dezenfektan ediyormuş gibi düşünün. Ağız mantarı işte kursaklardaki sorunlar, sindirim sistemini temiz tutabilmeniz için haftada bir İngiliz karbonatı verin. Eczanelerde, marketlerde bilmiyorum var mı da ben genelde eczaneden alıyorum. Verin hayvanlar, hele de mevsim geçişlerindeyiz şu an. Temiz dursunlar. İç dış yıkama gibi düşünün bu durumu da. Suyla verebilirsiniz, yeme karıştırıp verebilirsiniz. Bir pakette 5-10 tane İngiliz karbonatı oluyor. 5 paketi böyle 5
litrelik kovalarda yaptığınız yemek karıştırabilir ya da 5 litrelik suya 5 paket İngiliz karbonat atıp hayvanlara verebilirsiniz. Hey ben senin canın yerim ha. Heh, ben senin canın yerim. Ha kuzum ha. Ne? Ne? Bir de oyun oynuyor benimle. Bir de oyun oynuyor. Zeytin yaklaşım bana ters bakma. Bir de kabağın bir şey tüylere bak baba. Baba tüylere. O kızı burnunu yiyeyim de çok pis kokuyorsun. Bunu şampuanla yıkayacağım, tamam mı? Yakındır. Bir dahaki videoya bakalım. Becerebilirsem yıkayacağım bunu. Bir gülelim. Bir üstten gülelim senin Zeytin. Böyle kucu. Sen hamile oldun mu? Sen ne zaman hamile olacaksın sen? Suyu da bir sıçratmaktan vazgeçmediniz ya. Ben size ne diyeyim. Neyse ben şunların suyunu vere durayım arkadaşlar. Ve bir sonraki videoda inşallah görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.